Merhaba. Bugün sizin için sağladığınız kaynaklara dayanarak Kürt geleneksel kıyafetlerin taşıdığı anlamları biraz daha yakından inceliyoruz. Evet, merhaba. Bu giysiler sadece kumaş parçaları değil aslında, aynı zamanda toplumsal hafızanın, Kesinlikle. kimliğin Kimliğin, ve hatta ruh halinin taşıyıcıları. Sessiz birer hikaye anlatıcısı gibiler adeta. aynen öyle. Hadi bu konuyu biraz açalım. Amacımız bu renklerin, bu motiflerin dilini sizin için çözmek. Gerçekten de her bir renk, her bir motif, ait olunan coğrafyayı, inancı, statüyü fısıldıyor bize. Nesilden nesile aktarılan sessiz bir dil gibi. Özellikle kadın giysilerindeki o canlı renk paleti hemen göze çarpıyor. Sizin materyallerinizde bu renklerin güçlü anlamlar taşıdığı vurgulanmış. Biraz açabilir miyiz bunu? Elbette. Kaynaklarınız birkaç ana rengin altını çiziyor. Örneğin kırmızı, aşkı, cesareti simgeliyor. Evet, Ama sadece o değil, aynı zamanda Nivroz gibi kutlamalardaki coşkuyu, hatta tarihsel direnişi de ifade edebiliyor. Bu yönüyle politik bir anlam katmanı da taşıyor tabii. anladım. Diğer renkler de benzer bir derinlik taşıyor sanırım. Aynen öyle. Mesela yeşil, doğayla, yeniden canlanışla kurulan o güçlü bağı ifade ediyor. Hı hı. Bölgenin eski Zerdüştü geçmişine ve kutsal görülen mekanlara bir gönderme taşıyabiliyor. Bahar kutlamalarında falan öne çıkıyor. Peki ya sarı? Sarı ise güneşi, bilgeliği temsil ediyor. Nivroz ateşinin o aydınlığını bir umut ve enerji kaynağı olarak görülüyor genelde. Peki ya daha, nasıl desem, ağırbaşlı tonlar, siyah ve mor gibi? Onların hikayesi nedir? Siyah, evet, genellikle yası ve saygınlığı ifade ediyor. Yaşça büyük kadınların tercihinde tarihsel acıların hafızasını taşıdığı söylenir. Ama aynı zamanda bir vakar, bir derinlik sembolü. Hı hı. Mor, peki. Mor ise daha çok mistik bir gücü, kadınsal enerjiyi, ruhsal derinliği temsil ediyor. Özellikle Şengal bölgesindeki Ezidi topluluğunda kadınların manevi yönünü vurguladığı belirtiliyor kaynaklarda. Renklerin bu zengin dili yanında işlemeler ve takılar da kendi hikayelerini anlatıyor olmalı. Sizin notlarınızda bu detaylar da vardı. Evet, evet. Mesela iğne oyası, yani nul. Adeta kadınların duygu dünyasının, özlemlerinin, hatta hayat hikayelerinin ipliğe dökülmüş hali gibi. Çok etkileyici. Kesinlikle. Kullanılan boncuklar ve pullar da sadece süsleme değil aslında. Nazardan korunma inancını gösteriyor. Aynı zamanda bir yaratıcılık ifadesi. Anladım. Ya altın kemer ve takılar, onlar daha çok statü göstergesi mi? Hem o, yani ailenin ekonomik durumunun bir göstergesi, ama onun ötesinde kadınlık onuru ve doğurganlıkla da ilişkilendiriliyor. Yani çok katmanlı anlamları var. Peki biraz da erkek kıyafetlerine bakalım mı? Oradaki kodlar neler? Erkeklerde şaluşepik, yani o geniş pantolon ve kuşaklı tunik ya da gömlek öne çıkıyor tabii. Pratik, rahat ama aynı zamanda onurlu bir duruş sergiliyor. Genellikle gri, kahverengi gibi tonlarda. Daha sade renkler yani. Evet, genelde öyle. Geçmişte kemer ve hançer kullanımı da erkeklik, cesaret, namus gibi kavramların sembolüymüş ama asıl ilginç nokta belki de başlıklar. Başlıklar, yani kefiye, puşi ya da destman olarak bildiğimiz. Aynen. Bunlar hem coğrafi hem de politik kimliği çok net yansıtabiliyor. Nasıl mesela? Şöyle ki, sizin kaynaklarınızda da geçiyor, örneğin siyah-beyaz kefiye, bunun özellikle Filistin dayanışmasıyla ve yakın dönemde Rojava'daki direnişle birlikte çok güçlü bir sembol haline geldiği belirtiliyor. Evet, bu çok bilinen bir sembol artık. Kırmızı-beyaz kefiye ise daha çok Bakur'da, işte Botan, Cizir, Merdin gibi bölgelerde yaygın. Farklı bir aidiyet, bazen de asalet, liderlik gibi mesajlar taşıyabiliyor. Anladım. Bölgesel farklılıklar sadece başlıklarda değil o zaman genel giyim tarzında da kendini gösteriyor değil mi? Kaynaklarınız bu çeşitliliğe de işaret ediyor. Çok doğru. Kültürel kodlar coğrafyaya göre ciddi anlamda çeşitleniyor. Örneğin Heva-Roman bölgesi. Orada daha koyu renklerin, farklı sarık bağlama stillerinin geleneklere sıkı bağlılığı gösterdiği söyleniyor. Başka örnekler var mı? Var tabii. Mesela Şengal'deki Ezidiler. Kadınların taktığı beyaz başlıklar saflığı, erkeklerin mavi kuşakları ise koruyucu enerjiyi simgeliyor.
Yine Bakur'da Zazaki coğrafyasında, yani Dersim, Bingöl gibi yerlerde siyah ve kırmızının bir arada kullanılması. Evet. Bunun hem yası hem de direnişi iç içe anlattığı gibi yorumlar mevcut kaynaklarda. Yani her bölgenin kendine özgü bir dili var giyimde. Peki, tüm bu detayları şöyle bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Kürt kıyafetleri sadece estetik bir tercih değil, Kesinlikle değil. kimliği, tarihi, inancı, duyguları dokuyan, zengin, yaşayan bir görsel dil aslında. Bu sembolizmi anlamak, kültürel ifadenin bu katmanlı yapısına daha derin bir bakış sağlıyor bize. Ve bu durum akla şu soruyu getiriyor aslında. Bu tartıştığımız geleneksel anlamların ötesinde, bugün bu kıyafetleri giymek başlı başına nasıl bir ifade biçimi? Kültürel bir bağ mı, politik bir duruş mu, yoksa sadece kişisel bir tercih mi? Düşündürücü. Daha da önemlisi, belki de dinleyicilerimiz için bir soru, sizin kendi gündelik kıyafet seçimlerinizde farkında olarak veya olmayarak taşıdığınız kişisel semboller neler olabilir? Bunu bir düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu zengin konuyu sizinle birlikte incelemek gerçekten keyifliydi. Bize katıldığınız için çok teşekkürler.